Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'den Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Şöyle 40 numara ipimin renk numarası hanımlar. 4 numaralı kullanıyorum. 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde bu modelin kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu pratik bir şekilde anlatacağım size hanımlar. Modelimin detaylı anlatımı, kurulumu, linkini açıklama kısmına bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Siz eğer ilk kez bunu izliyorsanız model kurulumunu izlememişseniz de o linki tıklayarak videomun modelimin kurulumunu izleyebilirsiniz. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Şimdi burada kol altı kesimi yapacağız hanımlar. Kol altı kesimi yapıyorum. İpimi doluyorum. Dibindekine değip sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Zincirimizle beraber 5 tane trabzanımız var. 1 2 3 4 5. İpimi doluyorum. Buradaki modelimin sık iğnelerine batıyorum. Bakın hanımlar, şöyle bir şey de anlatayım size. Burada ben bu modeli kol altı oyuntusu olacak modeli. Burada bakın 2 tane zincirimiz var. Modeli izlerseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Şu trabzanları kurduğumuz zincirin içine burada zincir yapmadım. Hepsine tek tek basıp beline batıp sık iğne yaptım. Çünkü bizim kol oyuntumuz olduğu için burada bizim yuvaya ihtiyacımız yok. Düzgün bir şekilde gelmesi için de bu şekilde örüyoruz. Ben küçük bir parça model anlatımı yaptığım için şöyle küçük bir parçada da kol ve yaka kesimini size anlatacağım. Onun için şöyle bir model üzerinden anlatacağım size. Şöyle bakın, bu kadar bizim kol altı oyuntumuz oldu. Bunu şimdi ne yapacağım hanımlar? Şöyle anlatayım size. 1 2 3 4 5 tanesini bu şekilde şu trabzan olarak dönüşte devam edeceğiz. Diğer kalanı şöyle oyuntu olacak. Onu da sizinle paylaşmak istedim. İpimi doladım. Yuvamın içine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzanımız var. Dediğim gibi buradaki yuvayı şu oyuntu yaptığımız yere sık iğne sırasında zincir çekmedik. İpimi doluyorum ve diğer yuvaya geçiyorum. Bu şekilde yakaya gelene kadar örmeye devam ediyorum. Buraya kadar siz de örün, beraber yaka kesimine başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. İpimi doluyorum. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın bunlar gördüğünüz gibi oner oner. Ben burada 5 tane çekiyorum. 5 tane trabzan doldurdum. İpimi doluyorum. Kenar trabzanımı örüyorum. Yaka kesimine başladığım için şöyle 5 tane trabzanla devam ediyorum. Bir sonraki sıramız sık iğne sırası olduğu için orada kesim olmuyor. Onun için şöyle beşer beşer kesim yapabiliriz hanımlar. Bu şekilde bir zincir ve dönüyorum. Tepesine batıyorum. Sık iğne. Sık iğne sırasındayız hanımlar.
Kenar trabzanın tepesine tek tek battım, sık iğne. Buradaki trabzanların beline batıyorum. 5 tane trabzanımız var. Sık iğne. Burada yine yuva yapmayacağım hanımlar. Bakın şöyle sık iğne. Yuva yapmadım. İpimi şöyle diğer trabzanın beline doluyorum. 1 2 3 4 5 1 2 zincir, hemen önümdeki trabzanın beline giriyorum ve yine 5 tane trabzanımız var. Beline girip şöyle sık iğne örüyorum. Aynı şekilde hepsine 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane trabzandan sonra 2 zincir çekiyoruz. 2 zincirimizi çektikten sonra 6. trabzanın beline giriyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 zincir ve 6. trabzana 10 tane trabzanımız var. Bu şekilde buraya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi geldim kol altı oyuntumuza. Bakın modelimizin beline hepsine battı. Şimdi trabzan tepesine 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle burada dönüşümüzü sağlıyoruz artık. Kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Burasıyla bir işimiz kalmadı hanımlar. Artık buradan bu şekilde dönüşümüzü sağlayacağız. Küçük bir parça olduğu için kol altı oyuntusunu ben bu kadar yaptım. Siz yapacağınız kişinin kilosuna, bedenine göre onu kendiniz ayarlayacaksınız hanımlar. Benim küçük bir parçada, model anlattığım parçada pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini sizinle paylaşmak istedim. 5 tane trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Yuvanın içine batıyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İpimi doluyorum, diğer yuvaya geçiyorum. Bu şekilde yine yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Modelimi ördüm, ipimi doluyorum. 1 2 3. 5 tane trabzanımız var. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir, aynı yere tekrar batıyorum, sık iğnenin içine. 2 tane trabzan örüyorum. İpimi doluyorum ve kenar trabzanına batıyorum. 5 taneydi, şimdi 2 tane yapmış olduk hanımlar. Bakın, yaka kesimimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Bir zincir ve dönüyorum. Tek tek tepesine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. 1 2 ve diğer modelimin beline girdim. 1 2 3 4 5 1 2 zincir, 6. trabzanın beline sık iğne. Kol altında dediğim gibi herhangi bir işlemimiz yok. Gelip buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Tekrar yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yaka kesimine geldim. İpimi doladım. Buradaki modelimin tepesindeki zincire battım. 1
2 3 4 5 5 tane trabzanımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu iki trabzanı da atlayıp şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Bir zincir çekip şöyle dönüyorum. Yakamızın güzelliğine bakın gerçekten. Şimdi de çok güzel yaka ortaya çıkmaya başladı. 5 tane trabzanımız var. Tek tek tepesine batıp sık iğne örüyorum. Burada 5 tane trabzanım var. Şöyle yuva yapmadan tek tek trabzanlarımın beline dolayıp şöyle sık iğne örüyorum. Tam modelimize geçince 5 tane trabzanımızı örüyoruz. Sonra 2 zincirle 6. trabzanın beline sık iğne ile yuvamızı yapmış oluyoruz. 1 2 zincir ve 6. trabzanın beline. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Buradan gelip yine dönüşümüzü sağlayacağız hanımlar. Burada herhangi bir uygulamamız yok. Şimdi örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimine geldim. İpimi doluyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 2 tane trabzan ördüm. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine sık iğne sırasındayız. Sık iğne sırasında kesim yapmadığımız için aynı şekilde beline tek tek dolayıp şöyle geçiyorum ve tam modelimi örüyorum. Aynı şekilde 3 4 ve 5 1 2 zincir ve 6.'nın beline sık iğne olarak batıp örmeye devam ediyoruz. Yine yakaya gelene kadar örmeye devam edeceğim. Geçip yakaya gelince beraber devam edelim kesimi. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Yine ipimi doluyorum. Buradaki modelin içine batıyorum. Yuvanın içine 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum. Buradaki 2 trabzanı atlıyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Beş tane kenar trabzanımız var. Örüyoruz. Bakın yakamız ne güzel ortaya çıkmış oldu. Bir zincir ve dönüyorum. Yine aynı şekilde modelin birbirini tekrarlıyor. Artık kesimlerimizde ilk kesimi nasıl yaptıysa sonraki kesimlerde aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Burada yine yuva yapmıyorum. 5 tane trabzanım var. Şöyle zincir çekmeden tek tek beline dolayıp sık iğnemi örüyorum. Yine sıramı tamamlayıp gelince beraber
devam edeceğiz. Burada olduğu gibi devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle bu modelimizi de bitirince kesimimizi bitirmiş olduk. 2 modelim kalmış oluyor. Ortadan 10 tane trabzan mı yaptım. İpimi doluyorum. Bakın buradaki modelin ortasındaki trabzana bir aynı yere batıyorum. 2 tane trabzan, ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Böylece kesimimizi de bitirmiş oluyoruz. Bir zincir ve dönüyorum. Sık iğne, bir sıra sık iğne, bir sıra trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Modelimiz o şekil. Burada 2 tane trabzanımız var. 1 2 beline dolayıp sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeyim. Tekrar ön yüzüne gelince beraber devam edeceğiz hanımlar. 4 5 1 2 zincir ve diğer trabzana beline girip sık iğne ile sabitliyorum. Gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle burada 10 tane trabzan ördüm. Artık kesimi bitirdim. İpimi doluyorum. 2 trabzanımı atlıyorum ve kenar trabzanı örüyorum. Burada artık yaka kesimimizi bitirmiş olduk. Bakın yaka kesimimiz bitti. 2 modelim kaldı. Ben bir model daha düz örmek istiyorum hanımlar. Düz derken kesim olmadan bir model daha örmek istiyorum. O şekilde yakamız daha bir güzel ortaya çıkmış oluyor. Siz de son halini görmüş olacaksınız. 2 3 4 5 1 2 zincir ve bu şekilde modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Bir sıra örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimimi göstereyim. Bitirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten şöyle muhteşem bir yaka kesimi oldu. Kol altı da aynı şekilde, dediğim gibi benim küçük bir parça olduğu için bu şekil kol altı az kestim. Siz yapacağınız kişinin bedenine göre onu ayarlayacaksınız hanımlar. Omuz şekli, omuzu da hepsini de, bu sadece küçük bir parça. Siz yapacağınız kişinin bedenine göre onları ayarlayacaksınız. Bakın kesimlerimiz hepsi birbirinin tekrarı. Şöyle göstereyim. Çok da güzel oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.